Evreni icat eden adam. Ne kadar iddialı bir başlık değil mi? Ama bu anlatıda size tam da böyle birini, yani düşünce tarihinin akışını tek başına değiştiren o ismi, Batı'nın ilk filozofu kabul edilen Milletli Thales'i anlatacağım. Şu an baktığımız bu yüz aslında sadece taştan bir büst değil. Bu, dünyayı anlama şeklimizi, düşünme biçimimizi kökünden değiştiren bir devrimin başlangıcı. Evet, her şeyin başladığı yer o büyük düşünür Milletli Thales. Onu anlamak aslında biraz da bugünkü aklımızın nasıl çalıştığını anlamak demek. Düşünsenize, bu sözler günümüzden tam 2500 yıl öncesinden geliyor. O zamanın düşünürleri bile, ki bu sözün sahibi kendi öğrencisi Anaximenes, her şeyin Thales'le başladığını biliyordu. Batı felsefesinin ve biliminin kökenlerini o kadar net bir şekilde ona dayıyorlardı ki Thales gerçekten de bir sıfır noktası gibiydi. Peki bir an için duralım ve düşünelim. Bilimin henüz olmadığı bir dünya hayal edin. Bir deprem oluyor, yer ayağınızın altından kayıp gidiyor ya da güneş günün ortasında aniden kararıyor. En basitinden hayatın kendisi, bütün bunları nasıl açıklardınız? İşte bu soru çok önemli. Çünkü bu soru Thales'in içine doğduğu ve kökünden değiştireceği o dünyanın ta kendisi. Hadi o zaman o dünyaya kısa bir yolculuk yapalım. Bölüm 1, Tanrıların yönettiği bir dünya. Şimdi sizi Thales'in sahneye çıkmasından hemen öncesine, her doğa olayının tanrıların bir mesajı, onların iradesi olarak görüldüğü bir çağa götürüyorum. O dünyada bir deprem olduğunda insanlar fay hattı kırıldı diye düşünmezdi. Poseidon çok öfkeli derlerdi. Gökyüzünde bir şimşek çaktığında bu Zeus'un gazabının bir yansımasıydı. Yani doğa anlaşılabilecek kuralları olan bir sistem falan değildi. Tamamen tanrıların keyfine kalmış, ne zaman ne olacağı belli olmayan dev bir sahneydi. Yani anlayacağınız, evren çözülmesi gereken bir bulmaca gibi görülmüyordu, daha çok anlatılması, inanılması gereken bir hikaye gibiydi. Size neden sonuç ilişkileri sunmuyorlardı, size tanrıların maceralarını, aşklarını, öfkelerini anlatıyorlardı. Ve insanlık da bu anlaşılmaz, keyfi güçlerin tamamen insafına kalmış durumdaydı. Ve işte tam da bu hikayelerin, bu mitlerin ortasına biri çıkıyor. Adı Thales. Geliyor ve o güne kadar kimsenin aklına gelmeyen bambaşka türde bir soru sorma cesaretini gösteriyor. Bölüm 2, ilk büyük soru. Bakın, bunu ben söylemiyorum. Felsefenin devlerinden Aristo'nun kendisi söylüyor. O bile bilim Thales ile başladı diyor. Peki neden? Çünkü Thales evrenin özünü, temel ilkesini, yani felsefedeki o meşhur adıyla arkeyi sorgulayan ilk insandı. Peki neydi bu her şeyi değiştiren o büyük soru? Sadece şuydu. Her şeyin yapıldığı o temel madde, o öz nedir? Bakın ne kadar basit ama ne kadar derin. Bu soruyla odak olayları kim yaptı sorusundan her şey neyden yapıldı sorusuna kaydı. İşte bu gerçek bir felsefi devrimdi. Ve Thales'in bu devasa soruya verdiği cevap neydi biliyor musunuz? Tek bir kelime, su. Evet, bildiğimiz, içtiğimiz su. Her şeyin özü, temeli, arkesi ona göre suydu. Şimdi muhtemelen diyorsunuz ki ama bu yanlış. Haklısınız, yanlış. Peki nasıl oluyor da yanlış bir cevap insanlık tarihinin en önemli fikirlerinden biri haline gelebiliyor? İşte asıl mesele de bu. Gelin bakalım. Bölüm 3. Gözlemin gücü. Thales neden su dedi? Ona bir tanrı mı fısıldadı? Hayır. Sadece etrafına baktı, gözlemledi. Ne gördü? Bütün canlıların yaşamak için suya, neme ihtiyacı var. Her şeyin, tohumunun özünün nemli olduğunu fark etti. Ve en önemlisi suyun form değiştirebildiğini gördü. Bazen sıvı, sonra ısınıyor, buhar oluyor, soğuyor, buz yani katı oluyor. Hatta Nil Nehri'nin taşıdığı çamurla yeni topraklar oluşturduğunu görünce kara bile sudan geliyor olmalı diye düşündü. Bu bir ilham değil, bu aklın ve gözlemin ta kendisiydi. İşte kilit nokta tam da bu. Asıl devrim verdiği cevapta değildi. Asıl devrim cevabı bulma yöntemindeydi. Tarihte ilk defa birisi çıkıp evren hakkında bir iddiada bulunuyor ve bunu tanrılara, mitlere değil, gözle görülebilen kanıtlara dayandırıyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben böyle düşünüyorum, sen de git bak, istersen çürüt demek. İşte bu bilimin doğduğu andır. Peki, Thales bu yeni ve inanılmaz yöntemini alıp ne yaptı? Onu aldı ve dünyanın en büyük gizemlerini uyguladı. Bölüm 4, aklı işler kılmak. Bu yöntemin gücünü gösteren o kadar müthiş bir hikaye var ki, o meşhur güneş tutulması. Düşünün, iki büyük ordu, Medler ve Lidyalılar tam 5 yıldır savaşıyor. Thales ise o sıralar gökyüzünü, doğal döngüleri inceliyor ve bir kehanette bulunuyor. Yakında şu tarihte güneş tutulacak.
Ve takvimler 28 Mayıs M.Ö. 585'i gösterdiğinde ordular tam savaşın ortasındayken gökyüzü kapkaranlık oluyor. Tıpkı Thales'in dediği gibi. Sonuç, savaşan ordular dehşete kapılıyor, bunu tanrıların bir işareti sanıp anında barış yapıyorlar. İşte bu, bilginin sadece anlama gücü değil, aynı zamanda dünyayı değiştirme gücüdür. Bu olay aslında iki farklı dünya görüşünün çarpışması gibi. Bir tarafta mitolojik bakış var, güneşin kaybolması ilahi bir alamet, tanrılar kızgın, korkun. Diğer tarafta ise Thales'in getirdiği rasyonel bakış var. Korkacak bir şey yok. Bu sadece ayın güneşin önünden geçmesiyle olan doğal ve hatta tahmin edilebilir bir olay. Biri sizi korkuya mahkum eder, diğeri ise bilgiyle özgürleştirir. Fark bu kadar net. Ya da şu piramitleri ölçme yöntemine bir bakın. Zekanın zarafeti bu olsa gerek. Yüzyıllardır kimsenin çözemediği bir problem, Thales ne yapıyor? Diyor ki, günün kendi gölgenizin sizin boyunuza eşit olduğu bir an var. O anı bekleyin. İşte tam o anda piramidin gölgesini ölçün. O ölçüm piramidin gerçek yüksekliğidir. Bu kadar. Soyut bir geometri ilkesini alıp somut bir probleme uyguluyor ve çözüyor. İnanılmaz değil mi? Depremler konusundaki teorisi de tam olarak aynı mantıkta ilerliyor. Geleneksel görüş ne diyor? Yeri sarsan tanrı Poseidon kızgın. Thales ne diyor? Hayır, dünya dev bir okyanusun üzerinde yüzüyor, depremler de bu sudaki dalgalanmalardan oluyor. Bakın, teorinin kendisi yanlış olabilir, bu hiç önemli değil. Önemli olan yaklaşım. Doğal bir olaya yine doğal bir neden arıyor ve tanrıları denklemden tamamen çıkarıyor. Peki bütün bunları topladığımızda elimize ne geçiyor? Thales'in bize bıraktığı asıl en kalıcı miras neydi? İşte son bölümümüz. Neden sorusunun doğuşu. Thales'in mirası bulduğu tek tek cevaplar değil. Onun asıl mirası düşünme şeklimiz. O, bilgiyi bir fayda için değil, sırf bilmenin kendisi için arayan ilk kişiydi. Gözleme ve varsayıma dayalı bilimsel yöntemin tohumlarını attı. Ölçüm gibi pratik şeyleri geometri gibi soyut ilkelere dönüştürdü. Doğal olayların ardında yine doğal nedenler olduğunu söyledi. Ama hepsinden önemlisi bize şunu miras bıraktı. Evren, kaotik ve anlaşılmaz bir yer değildir. Aksine insan aklının kavrayabileceği kuralları olan bir sistemdir. Bize bir cevap listesi değil, cevaplara giden bir yol haritası verdi. Kısacası Thales, bize dünyanın tanrıların oynadığı bir tiyatro olmadığını, aksine çözülmeyi bekleyen dev bir bulmaca olduğunu öğretti. Şimdi, onun 2500 yıl önce yaktığı o merak ateşini devralma sırası bizde. Peki siz, bugün kendi dünyanızın hangi parçasını anlamak için o basit ama her şeyi değiştiren soruyu soracaksınız? Neden?